Evet değerli takipçilerim, bugün Profilo buzdolabı üst tarafı soğutmuyor. Şimdi bunlar da buzluk kısmımız altta, yani donduran kısım altta, soğutma kısmı da üstte olan tiplerden. Genelde birçok modelde üstte dondurma, altta soğutma kısmı olurdu ama yine özellikle yeni üretilen cihazlarda bu şekilde ters olan çok vardır. Şimdi geldiğimizde şu anda üst tarafı soğutma şikayetine geldik. Şu anda hiçbir şekilde zaten bir soğutma belirtisi yok üst tarafta. Gördüğünüz gibi en azından bir soğutma buğulanması olması lazımdı ama herhangi bir şey yok. Alt tarafımızda herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi ürünümüz dondurulmuş. İçindeki yiyecekleri donduruyor ama üst tarafını soğutmuyor. Bunun nedeni de bu cihazımızda bloklanma var. Bloklanma dediğimiz, bakın bu şekilde, normalde şu şekilde bu karlanmayı yapmaz. Aynı şekilde bakın. Şöyle gösterelim. İç kısmı da, yani bu şu plastiğimizin iç kısmı da aynı şekilde komple karlanma var. Gördüğünüz gibi çıkan karı görüyorsunuz. Normalde bu karlanma olmaz. Çünkü bu dolabımız nofros olduğu için 8 saatte bir eritmeye geçer. Bu evap dediğimiz, bunun içerisinde evap var. Soğutucu kısım var. Onun içerisindeki buzları eritir. Ve aşırı karlanma yapmasını engeller. Ama bu dolabımızda şu anda eritme işlemini maalesef yapamıyor. Yapamadığı için de bu şekilde buz birike bu şekilde gördüğünüz gibi dışarıya kadar taşmış. Şimdi bu gibi durumlarda ne yapacaksınız? Bu dolabın fişini şimdi biz çektireceğiz. 2 gün sonra tekrar geleceğiz bakmaya. Yalnız dolabın fişini çektiğiniz zaman tek fişini çekmek maalesef yetmiyor. Aynı zamanda bu alt tarafa, şu alt kısma bunları çıkarttıracağız. Alt kısma işte sıcak su kaynatıp ağzı açık bir tasla 2 gün boyunca sürekli bu işlemi yaptıracağız ki buradaki buz ve içindeki buz erisin. Yoksa hani bildiğimiz buz kütlesi olduğu için kolay kolay erimiyor. Ondan sonra burayı sökeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi vidalarımız var. Bunları söküp orada ısıtıcılarla ilgili herhangi bir problem var mı yok mu ona bakacağız. Yani bu dolabımız şu anda eritme işlemini yapmıyor. Eritme işlemini yapmadığı için bu şekilde aşırı buz tutuyor. Şimdi burada aynı zamanda arka tarafta fan motorumuz var. O aşırı buzdan fan motorumuz da çalışamıyor, buzdan kaynaklı. Ondan dolayı fan motoru çalışamadığı için üst tarafa maalesef soğukluğu gönderemiyor. Eğer ki sizin dolabınızda bu şekilde buzluk kısmı altta, üst tarafı soğutma şikayetiniz varsa ilk önce dolabın fişini çekin. 2 gün boyunca dinlendirin ama dediğimiz gibi sıcak suyu mutlaka yapın. O sıcak su olayını, sıcak suyunu koyun. Bazen bunu hani kapı falan açık kaldığından dolayı da bu şekilde karlanma yapabiliyor ama bunda bayağı bir fazla var. Ondan dolayı buna mutlaka bakmamız gerekecek. Bazen kapak açık kaldığından dolayı işte iç tarafta ufak bir buzlanmalar falan oluşabiliyor. O gibi durumlarda biz müşteriye şunu söylüyoruz. Önce fişini çekin. 2 gün boyunca dinlendirin. Ondan sonra tekrar fişini takın. Eğer ki ürününüz tekrar bu şekilde hata yaparsa, yani bu şekilde buzlanma veya soğutmama gibi sıkıntı yaratırsa, o zaman mutlaka dolabınızda eritici rezistanslarda veya sensöründe, yani dolabınız eritme yapmıyor anlamına gelir. Ama ilk önce o 2 gün çekip sıcak su olayını yapmanız lazım. Bazı cihazlarda aşırı buzlanma değilse, işte kapı açık kaldığından dolayı bu şekilde şey yapmışsa düzelebiliyor. Yani ilk başta onu yapın. Eğer tekrar aynısını yaparsa ondan sonra maalesef servis çağırtırıp baktırmanız lazım. Muhtemelen dediğim gibi ya ısıtıcısında, ya sensöründe, ya elektronik kartında bir sıkıntı var. Cihaz eritme işlemini yapamıyor. Bir diğer sebep de işte oluk kanalı falan tıkalı olabiliyor. Ondan da yapabiliyor. Sizin de dolabınızda bu şekilde sıkıntı varsa İlk önce 2 gün dinlendirerek, ama sıcak su olayı mutlaka yapın. Sıcak su olayını unutmayın. Bu şekilde dolabınız çalışmayacak 2 gün boyunca. Yorumlar kısmına siz de dolabınızla ilgili sıkıntıları yazabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi biz bu cihazımızı kapatacağız.
2 gün sonra tekrar geleceğiz. Çünkü dediğim gibi bunda bayağı bir karlanma olmuş. Dışarıya kadar taşmış. Ona bakacağız. Bizi takip etmeye devam edin.